Evet, bugünkü videomuzda radya temel incelemesi yapacağız. Evet, bu gördüğünüz bir radya temel uygulaması. Radya temelde binanın altında komple temel oluyor. Yüksekliği değişebiliyor. 50 santim, 60 santim, 70 santim projesine göre değişebiliyor. Gördüğünüz gibi hem altta hem üstte X ve Y yönlerinde demirler var. Şöyle biraz daha bakın, mesela şurada ve diğer yönde demirleri görüyorsunuz. Bu altta da aynı şekilde. Hem üstte hem altta X ve Y yönlerinde demirler var. Bunların aralıkları bizim projemizde 17 santim ama projeye göre farklılıklar olabiliyor. Şimdi alt demirleri görüyorsunuz şurada köşede. Alttaki demirlerin gönyeli. Alttaki demirlerin hepsinde gönye var. Üstteki demirlerde gönye yok. Diğer yönde de yine aynı şekilde. Alttaki demirler gönyeli. Üstteki demirlerde gönye yok. Radya temel aslında çok fazla teferruatı olmayan bir temel. Şurada görüyorsunuz sehpalar var. Bu sehpalar üst donatıları taşısın diye. Bunlar yine aralıkları projelerde yazar ama yaklaşık olarak metrekareye bir tane konuyor. Radya temelin faydalarından bir tanesi yükün bütün temele eşit olarak dağılmasını sağlıyor. Burada çok önemli bir konu. Bakın mesela bu kolonda şu yönde donatılar var. Şunlar böyle gidiyor, bitiyor şurada. Bakın karşıda bitiyorlar. Biz bunlara zımbalama donatısı diyoruz arkadaşlar. O bölgede kolonun zımbalama yapmaması için, radya temele normal kuvvet fazlalığıyla zarar vermemesi için bu şekilde donatılar atıyoruz. Bakın mesela buradaki kolonda da aynı donatıları görüyorsunuz. Şunlar şu aralarda, bakın şuradan başlıyor, şuraya kadar gidiyor. Bunlar bazı kolonlarda varlar. Örneğin şu ortada küçük bir kolonumuz var, görüyorsunuz. 35-35. Onda bir zımbalama yok. Niye? Normal kuvvet az olduğu için. Burada bir zımbalama donatımız yok. Radya temel, normal mütemadi temeller var, bir de kirişli temeller. Tabi onlardan daha sağlıklı. Tabi biraz daha maliyeti yüksek. Hangisini kullanacağımız biraz daha zeminle ve yukarıdan gelen yüklerle alakalı. Yani öbürüne sağlıksız diyemeyiz aslında. Şimdi biliyorsunuz fiziğin en önemli formüllerinden bir tanesi basınç eşittir kuvvet bölü alan. Yani siz alanı ne kadar arttırırsanız temele gelen basıncı o kadar azaltmış oluyorsunuz. Yani radya temelde de alan daha fazla olduğu için zemine gelen basınç o kadar daha az olacaktır. Ama örneğin mütemadi temelde, kirişli temel dediğimiz mütemadi temelde alan, yere basan alan, zemine basan alan daha az olduğu için zemine uygulanan basınç daha fazla olacaktır. Buradaki kriter, alanı ne kadar arttırırsak basınç da o kadar düşecektir. O yüzden ben radya temel yapılmasını öneriyorum. Alanı arttırmak adına, yükün zemine daha doğru yayılmasını, daha fazla noktadan yayılmasını sağlamak adına radya temel uygulamasını öneriyorum. Radya temelin ben mütemadi temelden daha doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Mütemadi temel olan bir yerde radya temel yapabilirsiniz. Ve yapmanız daha iyi olur bence de. Yani mütemadi temel o binayı kurtarıyor olabilir ama radya temel kullanılması daha doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum. O yüzden mesela binalarınızda kendiniz eğer bir bina yaptıracaksınız bir müteahhite, onun projelerini çizdirirken ben radya temel istiyorum demeniz o binanın radya temelli olmasını sağlayacaktır. Mütemadi temel kurtarıyorsa bile projeci arkadaş o projeyi radya temelli yapacaktır. Radya temelle ilgili sormak istediğiniz soru varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Eğer kanala abone değilseniz de bu tarz videoların gelmesi için abone olursanız bu tarz videoların devamı geldiği zaman bundan haberdar olabilirsiniz. İyi günler diliyorum.